Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kuruna değineceğiz. Ayrıca ABD enflasyon verisi açıklandı. Bu verinin dolar kuru üzerinde ne gibiler etkili yaratabilir bunları konuşacağız. Doların olması gereken nominal değerin hangi seviyelerde olması lazım? Asıl doların patlamayla birlikte 25 TL civarındaki değerine doğru nasıl gidebileceği ile ilgili bir video olacak. Beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz sizlere müteşekkir olurum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, bugün ABD verileri açıklandı. Beklentiler üzerinde ABD verisini zaten bizler yüksek çıkacağı ile ilgili beklentimiz vardı. Bu beklentiler dahilinde de ABD enflasyonunun yüksek çıkmasıyla birlikte dolar TL kurunda geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Fakat arkadaşlar, Türkiye ekonomisi üzerine bakacak olursak son dönemlerde çıkan söylentilerde kur korumalı TL mevduat hesabının hazine üzerine getirdiği yük, fakat bu yüke karşılık dolar TL kurundaki geri çekilmelerin çok sınırlı, kuruşlar babında sınırlı kaldığı da görülmekte. Şimdi piyasalarda oluşan yeni bir enstrüman ve enflasyon korumalı mevduat hesabı çıkarılmaya çalışılıyor. Tabii bunun hazineye yükü, TL korumalı mevduatın hazineye yüküyle birlikte bunların hepsi tekrardan hazine tarafından karşılanacak olması demek, Merkez Bankası'nın tekrardan para basması demek. Bu türden enstrümanlar maalesef ki dolar TL kurunu geçici olarak bir sabit kur dengesi üzerinde tutsa da ilerleyen günlerde kurun maalesef ki yukarı yönlü hareketini etkileyemeyecektir. Yaz mevsimiyle birlikte turizm giderlerine bakılacak. Rusya-Ukrayna tarafından özellikle biliyorsunuz büyük bir çoğunlukta o bölge üzerinden tahıl ihracatımız var. Bu ihracat bu sene itibariyle ne düzeyde olacak? Oradaki ekimler azalacağından dolayı dışarıya ithal ürün vermemek isteyebilirler. Bu da bizdeki bakliyat türü ürünlerin yazında maalesef ki pahalılık seviyesinin devam edeceği anlamını taşıyor. Bugün itibariyle çarşı, bakkal, manav, pazar gezdiğimiz zaman domatesden tutun bibere kadar fiyatların fahiş derecede yüksek olduğunu hep birlikte zaten görüyoruz. Çiftçimiz son zamanlarda küstürülmüş durumda. İnşallah bu yaz sezonunda çiftçimiz üretimi bırakmaz. Gübre maliyetlerinin çok yüksek olması, enerji maliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklı olarak da inşallah ekimlerinden vazgeçmez ki bizler de yazın daha rahat, daha ucuz miktarlardan gıda tüketebilelim sevgili dostlarım. Fakat şöyle bir durum var. Sizlerle birlikte stagflasyonu da konuşmuştuk. Ürünlerin devamlı yukarıya gitmesi, fakat piyasaların buna tepki vermemesinden kaynaklı olarak bizler bir rahatlama, cebimiz tarafında herhangi bir enflasyonist bakımdan bir rahatlama maalesef ki göremiyoruz sevgili dostlarım. Bu da bir stagflasyon sürecinin, denkleminin hala da devam ettiği kanısını bizlere uyandırıyor. Bir önceki mutlaka izleyin diye altın, dolar ve gümüş videosu yaptım. O videoyu mutlaka sonuna kadar seyredin arkadaşlar. Bundan bir önceki video. O video içerisinde sizlere doların, altının ve gümüşün hangi seviyelere kadar inebileceği ve hangi seviyelerde panik yapıp al-sat seviyelerinizi buna göre hazırlayabileceğinizle ilgili bir videoydu. O video izlenmesi biraz az oldu. Fakat o videoyu tam olarak izlerseniz aklınızdaki birçok soruya cevap bulacaksınız. Olmazsa bu videonun açıklama kısmına da gene o videonun bir tanıtımını atacağım. Oradan da gene sizler bakıp izleyebilirsiniz. Evet, dolar TL kuruna baktığımız zaman sevgili dostlarım, dolar TL kurunda ABD enflasyon verisinin düşük çıkmasıyla birlikte aşağı yönlü süreç devam ediyor. Bizler için şu an itibariyle dolar TL kurunu incelediğimiz zaman 14.58 bizler için bir destek ve bu 14.58 kırılır ise de aşağıda 14.45 seviyesine doğru dolar TL kurunda aşağı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz.
Yukarıda tekrardan dolar TL kurunun ani hareketlere başlayabilmesi için ise arkadaşlar şuradaki gördüğünüz 14.87 civarının yukarı yönlü kırılması gerekli. Dolar TL kurunda şu an itibariyle bizler bir geniş bant aralığı 14.45-14.87 bant aralığı içerisindeyiz. Ben dolar TL kurunda bakın sevgili dostlarım şurada her zaman çizdim. 1.14 TL civarının altında aşağı yönlü hareket beklemem. Benim için dolar TL kurunda 14 TL önemli bir seviyedir. Bu seviye kırılmadığı müddetçe ben dolar TL kurunda hala yukarı yönlü beklentimi koruyorum ve benim için kısada dolar TL kurunun gideceği asıl ana hedef bölgesi de 15 lira 50 kuruş seviyesinde bulunan bölge olacaktır. O yüzden dolar TL kurunu takip eden arkadaşlarımız için de 14 15-50 bant aralıkları bizim için bir hedef bölgesi şeklinde takip edilmeli diye düşünmekteyim. Altın tarafına hemen geçelim. Altında güzel kırılımlar var. Bu kırılımların yukarı yönlü hareketlerinde altını hangi seviyelere kadar taşıyabileceği ile ilgili. Ons altını baktığımız zaman ons altında son yapmış olduğumuz trend çizgimizle birlikte tam şu seviyede 1880 dolarlar seviyesinde yukarı yönlü bir hareket beklediğimizi iletmiştik. Ve buradaki yükseliş hareketinin hala devam ettiğini sizlerle birlikte gözlemliyoruz. Bu düzeltme hareketinin bittiği anlamını taşır mı? Evet, şu an itibariyle bizler 1970 dolar üzerinde kalıcılık göstermemiz halinde altının ons tarafında arkadaşlar 2000 dolar ve üzerine doğru hareketleri sizlerle birlikte takipte kalacağız. Ons altının son durumuna bakıldıkça ons altın düşen trendini yukarı yönlü kırdı ve yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Burada da hareket hala da yukarı yönlü devam. Gram altın hemen bakalım altın TL, gram TL'de neler oluyor? Gram TL'de bir takozumuz vardı. Bu takoz zaten yukarı yönlü kırıldı. Bunun kırılmasıyla birlikte de yukarıda artık aşağıda 910 TL önemli bir destek konumuna geldi. Geçmemiz gereken bir üst seviyede ise 922 direnç bölgesi mevcut. Fakat buranın da ben geçileceği kanaatindeyim ve burada kısada gram TL'de bizler sizlerle birlikte tekrardan 951 TL civarına doğru giden gram TL izleyeceğiz. Gram TL'de de kısa vade hedefimiz 1016 TL civarına doğru giden bir gram altın olacaktır sevgili dostlarım. Evet, gümüş hemen bakalım gümüş tarafındaki son gelişmelere. Gümüş tarafına baktığımız zaman burada da takozun kırıldığını ve gümüşte zaten 25.50 dünkü video içerisinde vermiş olduğum ana hedef bölgesi vardı. Noktasal olarak çalıştı. O videoyu mutlaka seyredin. Çünkü seyredim oranı çok düşük kaldı sevgili dostlarım. Mutlaka seyretmeniz gereken bir video olduğunu da düşünmekteyim. Ons gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 25.47. Evet, artık şimdi 25.47'de bir direnç bölgesi mevcut. Bu direnç bölgesinin yukarıya yönlü kırılması bizleri artık gümüşün ons tarafında özellikle 26.67'deki şurada 26.67'de bulunan direnç bölgesine doğru gümüşün ons tarafını yukarı yönlü taşıyacaktır. Sizlerin de dikkatle takip etmesi gereken alan şimdilik bu bant aralığı olarak gözükmekte. Gram gümüş tarafındaki hareketler bizler için gram gümüşün 12 lira 12 direncine doğru yukarı yönlü hareketlerini izleyeceğimizi söylemiştim. 12 lira 12 kuruş seviyesi gram gümüşte neden önemli? Arkadaşlar gram gümüşte 12 lira 12 kuruş seviyesi üzerine atmamız ve buralarda kapanış görmemiz bizi ilk etapta 12.62 ve 13 lira 20 kuruş seviyesindeki kısa vade ana hedef bölgemize götüreceği için gram gümüşte de 12 lira 12 kuruş seviyesi hala çok önemli bir seviye ve dikkatle takip etmemiz gereken bir seviye olacak. Sterlin Türk lirasına baktığımız zaman sterlin Türk lirasında aşağı yönlü hareketler bunda da dolar bazlı olarak devam ediyor. Burada en önemli destek bölgesi 18.80 destek bölgesi olacak sterlini takip eden arkadaşlarımız için. Bu bölgeye özellikle sizlerle birlikte değiniyorduk. 18.80 ve 19.25 bant aralıklarında sterlindeki hareketlerin
devam edeceğini düşünmekteyim. 18.80 altındaki sarkmalar devam eder ise de sterlinde bu sefer 18.68 destek bölgesi potaya girer. Ama 18.80 bölgesi sterlinde gerçekten önemli bir destek bölgesi ve kuvvetli bir destek bölgesi olacağından dolayı sıkı bir şekilde sterlinde bu bölge takipte kalınılmalı sevgili dostlarım. Euro Türk lirasına hemen bakalım. Euro Türk lirasında ne gibi son gelişmeler var? Evet, Euro Türk lirasına baktığımız zaman Euro Türk lirasında da 15.77 civarlarında fiyatlanmanın devam ettiğini görüyoruz. 15.77 civarı bizim için önemli bir destek konumundaki bölge. Bu bölgenin kırılmaması gerekli. Bu bölge kırılmadığı müddetçe bant aralığı tekrardan 16, 12, 15.77 bant aralıkları hareketi olacaktır diye düşünmekteyim. Burada hafif sarkmalar Euro'da 15.65 civarına doğru olabilir. Fakat 15.65 altında kapanış olmadıkça Euro'da bir sıkıntı veya panik yapılacak herhangi bir durum yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla görülmemekte. Euro'da gene kısa vadeli tekrardan toparlanmaya başlayacaktır. Ve Euro'nun şu an itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar 16.91 hedefi devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarını devam etmesi ve buna da Avrupa'daki artan enflasyonist baskı neticesinde Avrupa Merkez Bankası da kayıtsız kalmayacaktır ve ilerleyen günlerde Avrupa Merkez Bankası da faiz artışlarına devam edecektir diye düşünmekteyim. Bu da Euro'yu tekrardan yukarı yönlü toparlayacaktır. O yüzden Euro'daki arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Evet, Bitcoin tarafına geçtiğimiz zaman Bitcoin tekrardan bir dip bölge çalışmasına tekrardan geri döndü. Buradaki üçgen içerisine giriş yaptığını görüyoruz. Evet sevgili dostlarım, bu bölgeler şu alan özellikle 38.000 bölgesi ve aşağıdaki iğne atma durumlarında 36.000 dolarlar seviyesi Bitcoin'de görülebilir. Fakat Bitcoin'de bakın bu 36.000 dolar seviyesi altında kapanış olmadıkça bu Bitcoin tekrardan bu üçgen içerisindeki hareketlerine devam edecektir. Ve Bitcoin'in tekrardan bir ana hedef bölgesi 51.000 dolar seviyesi olacaktır. Bu sefer sevgili dostlarım son 48.000 dolarlardan bir satış bölgemiz vardı. Buradan dediğimiz gibi bir satış gördü. Fakat bizler burada bu üçgen içerisine gireceğini tahmin etmemiştik. 43.000 dolar seviyelerinde Bitcoin'in tutunabileceği şeklinde bir yorumumuz vardı. Fakat Bitcoin bu üçgen içerisine tekrardan spekülatif bir şekilde kendini attı. Atmasıyla birlikte de maalesef şu an 39.000 seviyelerinde, 40.000 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. İlerleyen günlerde 36.000 dediğim gibi seviyesinin altında bir kapanış görülmedikçe tekrardan yönünü 51.000 dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'in çevireceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, piyasalara kısa bir bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.